Ons altında biraz durum karışık. Aslında yatay bir bant hareketi takip ediyoruz. Fakat şu dip bölgeden başlayan bir yükselişimiz vardı. 2970-2956 bölgesi. Bu bölgeden gelen şu son itki dalgasının düzeltmesinden daha sert bir satış aldık. Bakın burada düzeltme sınırımız olan 3167-3150'nin altında kapanışlar aldıktan sonra yükseliş takip ettik. Şu an içinde bu yükselişin bakın maksimum düzeltme sınırından tekrar alıcılar devreye girdi. Fakat gelen bu alımlarda şu düşüşün tepki sınırında şu an için kalmış durumda. Dolayısıyla yukarıda 3370, aşağıda 3240 destek direnç bölgesini takip edeceğiz. 3240 kırılacak olursa şu düşüşün tepkisini verdik ve satışa devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Eğer bu bölge korunacak olursa ve yukarıda 3370 geçilecek olursa da bu sefer şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak şu savaş döneminde dahi geçemediğimiz direnç bölgesi 3450-3439'u takip etmemiz gerekecek. Hatta burada bir de düşüş trendimiz oluşmuş durumda. Fiyat bu bölgeye ulaşamadan buradan da tekrar satıcılar devreye girebilir. Ayrıca bu bölgeler kırılsa dahi 3500'de tarihi bir zirvemiz var. Burada bir çift tepe riski gene taşıyor olacağız. Tabii şimdi ben böyle anlattığım zaman benim sürekli kötümser olduğumu yazan arkadaşlar var. Örneğin Erol Bey sürekli olumsuz yorum, düşecek yönünde görüş bildirdiğimi söylemiş. Ben bunu olumsuz yorum yapmak veya kötümser olmak olarak algılamıyorum. Temkinli hareket etmek gerekir. Sonuçta bakın analizini yaptığım şey altın. Size altını ne diye anlatırlar? Güvenli liman diye sürekli tarif ederler. Tabii bunu tarif edenler büyük ihtimalle son birkaç yıldır bu piyasaya girmiş olan kişiler. 2011 yılında şu oluşan 1920'de oluşan tepe sonrasındaki şu düşüşü yaşamış hiçbir kimse yani elindeki dolar miktarını %45 azaltmış. Bakın %45 dolarınız azalıyor. Şu hareketi trade etmiş olan bu bölgede işlem yapmış olan hiçbir kimse altının güvenli liman olduğunu filan söyleyemez arkadaşlar. Bakın bir de bu dönemde ne yaşadık biz? 2013 bakın şurası Haziran ayı. Türkiye'de gezi direnişinin başladığı ve o doların kontrolünün kaybedildiği dönem. Yani kısacası hem doların TL karşısında değer kazandığı bir dönemde üstüne bir de sizin dolar kaybetme riskiniz var. Altın yatırımı yapıyorsanız. O nedenle de kötümser olmayın ama mutlaka işlemlerinizde temkinli hareket etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun da açıkçası tek yolu teknik analiz öğrenmekten geçiyor. Uzun lafın kısası altında yukarıda 3370, aşağıda 3240 destek direnç bölgesinin kırılımına göre yön netleşecek.